Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Zeynep Barış ile evlenmeyi kabul edecek mi? Zeynep özlemden dolayı Barış'ı terk edecek mi? Ekrem Zeynep'i öldürecek mi? Mehdi Zeynep'i rahatsız etmeye devam edecek mi? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Zeynep'in artık bir seçim yapmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Önümüzdeki bölümde Mehdi'nin düşmanları Mehdi'ye tuzaklar kuracak. Bunların başında gelen isim ise Veysi olacak. Çünkü Veysi defalarca kez Mehdi'yi öldürmek istedi. Mehdi ise Veysi'ye karşı hiçbir önlem almadı. Mehdi'nin düşmanları ona zarar vermeye çalışacak. Ama bunda başarılı olamayacaklar. Bunun üzerine Mehdi'nin düşmanları hamlesini değiştirecek. Mehdi'ye zarar veremediklerini anladıklarında onun ailesini hedef alacaklar. En büyük tehlikede olan kişiler Nuh ve Zeynep'tir. Çünkü Veysi Mehdi'nin Zeynep'i sevdiğini çok iyi biliyor. Ayrıca Zeynep Mehdi'yi hapisten kurtardığı için Veysi onu düşman olarak gördü. Nuh da Mehdi'nin yanında durmaya devam ederse onun da hayatı tehlikeye girecek. Mehdi başrol oyuncusu olduğu için Nuh ölerek dizimize veda edecek. Barış yeni bir karar aldı. Barış Zeynep'e evlenme teklifi etti. Zeynep büyük ihtimalle Barış'ın bu evlilik teklifini reddedecek. Ama sonrasında Nermin Zeynep'e yardım edecek. Zeynep Nermin ile konuştuktan sonra bir karar alacak. Zeynep'in bu kararı Barış ile evlenmek olacak. Barış, Zeynep'in kendi teklifini kabul etmesi ile çok mutlu olacak. Sonrasında Barış hemen düğün hazırlıklarına başlayacak. Böylece sonunda Zeynep ve Barış evlenecek. Ama bir ihtimal daha bulunmakta. Barış'ın çocukluğundan kalan kötü bir geçmişi var. Çünkü Savaş'ın rahatsızlığından dolayı Barış'ın annesi hep Savaş ile ilgilendi. Barış da anne sevgisini almadan büyümek zorunda kaldı. Ayrıca Barış'ın hayatı fakirlik içerisinde geçti. Bu yüzden Barış zorluklar içinde kendi şirketini kurdu. Bu yolda Barış büyük zorluklarla mücadele etti. Ama Barış her şeye rağmen asla pes eden taraf olmadı. Yaşananlar Barış üzerinde kapanmayan yaraların açılmasına sebep oldu. Çünkü Barış küçük yaşta büyük kararlar vermek zorunda kaldı. Bu sayede erken yaşta olgunlaştı. Ama sonradan Barış'ın çabaları sonucu her şey değişti ve Barış kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. Bu geçmiş nedeniyle Barış ve Zeynep birlikteliğinde çeşitli engeller olacak. Ama ilk zamanlar bu evlilik sorunsuz bir şekilde ilerleyecek. Daha sonrasında Barış, Zeynep'in kendisiyle daha çok vakit geçirmesini isteyecek. Ama Zeynep, Mehdi ve ailesine yardım etmeye devam edecek. Barış da Zeynep'in kendisiyle ilgilenmemesi üzerine geçmişine yönelecek ve geçmişte annesinin kendisiyle ilgilenmediğini hatırlayacak. Yani Zeynep'in de annesi gibi kendisini sevmediğini düşünecek. Bu yüzden Barış ilgi ve şefkate olan ihtiyacı daha da artacak. Barış Zeynep'in ilgisini üzerine çekebilmek için her şeyi yapacak. Hatta Barış bilerek kendisini hastanelik edecek. Barış Zeynep'in sadece kendisiyle ilgilenmesini isteyecek. Ama Zeynep'in ilgisiz ve sorumsuz halleri Barış'ın sabrını taşıracak. Barış da Zeynep'in bu hallerine katlanamaz hale gelecek. Bunun üzerine Barış bu evliliği sonlandırmak isteyecek. Ama Barış bu evliliği bitirdiği için ömür boyu pişman olacak. Zeynep ile olan bu birlikteliği Barış'ı rahat bırakmayacak. Barış tekrardan travmalar yaşayacak. Özlem de Barış ve Zeynep birlikteliğine olumsuz yaklaştı. Çünkü Özlem Zeynep'i Barış'a layık görmedi. Barış'ın zarar görmemesi için Zeynep'e para dahi teklif etti. Özlem Zeynep'e Barış'ın yanında olabilecek misin diye sordu. Zeynep de bu soru üzerine çok panikledi. Zeynep Barış'ı üzeceğinden korkup onu terk etmeyi düşündü.
Özlem'in konuşmaları ve Zeynep'in suçluluk duygusu onları zorlayacak. Ayrıca Özlem, Zeynep ve Barış birlikteliğine elinden geldiğince izin vermeyecek. Özlem, Zeynep ve Barış aşkının önündeki en büyük engellerden birisi olacak. Peki sizce Zeynep Barış ile evlenirse daha sonrasında pişman olur mu? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Mehdi'yi hapishane hayatından kurtaran ve ona işbirliği karşılığında zengin ve özgürlükçü bir hayat vaat eden Cengiz'in gerçek yüzü yakında ortaya çıkacak. Çünkü Cengiz aslında Mehdi'nin babasının katilidir. Mehdi baba dediği bu adama güvenerek yanıldığını henüz fark etmeyecek. Böylelikle Cengiz Mehdi'ye iyi bir insan gibi görünmeye devam edecek ve hayatını karartmaya çalışacaktır. Öte yandan Zeynep'in kararı ne olursa olsun Barış'ın şirketinde çalışmaya devam edecek. Tıpkı Savaş gibi Özlem de şirketin işine dahil olacak. Özlem'in gelişiyle gerginlik artacak ve zaman zaman Özlem ile Zeynep arasında tartışmalar yaşanacaktır. Önümüzdeki bölümde Zeynep büyük bir kararsızlığın içerisinde bulunacak. Çünkü Zeynep her seferinde suçluluk duygusu hissediyor. Zeynep şimdiye kadar iki annesini de terk etmek istememişti. Zeynep hiçbir zaman kendi düşüncelerinin arkasında durmadı. Bu yüzden Zeynep özgürlüğünü yaşayamadı. Çünkü doğduğu ev onun kaderi olmuş durumdadır. Zeynep de bu kaderi kabul etmek zorunda kaldı ve bu kaderin ona getireceği zorluklara dayanmaya çalıştı. Bu yüzden Zeynep özgürlüğüne düşkün bir insandır. Hatta Zeynep Nermin ve Sakine'ye kızmıştı. Eğer üzerime gelirseniz ben de ablam gibi evden kaçarım demişti. Ayrıca Zeynep bir suçluluk duygusu ile büyümüştür. Bundan dolayı Zeynep Barış'ın teklifini reddedecek. Barış ile evlenirse onu üzeceğini düşünecek. Yani kısacası bu evlilik şimdilik gerçekleşmeyecek. Barış, Zeynep'in neden kendi teklifini kabul etmediğini soracak. Zeynep ise Barış'a bir şey söylemeyecek. Barış ilk başlarda Zeynep'in bu kararına karşı çıkacak. Barış, Zeynep'in evlilik teklifini kabul etmesini isteyecek. Ama Zeynep bu kararından dönmeyecek. Barış da bir çözüm yolu aramaya başlayacak. Barış sonunda bir çözüm yolu bulacak. Büyük ihtimal ile Barış Zeynep'e sevgili kalmayı teklif edecek. Bu süre içerisinde birbirlerini daha iyi tanıyacaklarını söyleyecek. Zeynep ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalacak. Bugünkü analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.